Yapay zeka evrimin hiç aramadığı çözümleri insanın verdiği hedefe göre aramaya başladı. Proteinleri hücrenin içindeki mikroskobik makineler gibi düşünün. Kasların hareketinden bağışıklığa, hormonlardan vücuttaki kimyasal tepkimelere kadar yaşamın büyük bölümü bu makinelerle yürür. Her protein amino asit denen küçük yapı taşlarının belirli bir sırayla dizilmesi ve ardından 3 boyutlu bir biçime katlanmasıyla oluşur. Şekil önemlidir çünkü proteinin ne yapacağını büyük ölçüde bu şekil belirler. Birçok ilaç da proteinin üzerindeki küçük bir cebe, anahtarın kilide oturması gibi bağlanır. Bazı hastalıklarla ilişkili proteinler sabit bir şekle sahip değildir. Yapısal olarak düzensiz protein denilen bu hedefler elde sallanan pişmiş spagetti gibi sürekli biçim değiştirir. Tutunacak kalıcı bir cep bulamadığı için geleneksel ilaçların bu proteinleri yakalaması son derece zordur. Bu nedenle yıllarca bu hedeflerin önemli bir bölümü ilaçla hedeflenemez kabul edildi. David Baker'ın ekibinin geliştirdiği RF Diffusion burada devreye giriyor. Diffusion yani yayılma modeli rastgele ve dağınık bir 3 boyutlu protein iskeletiyle başlıyor. Ardından fotoğraftaki paraziti temizler gibi bu karmaşayı adım adım düzenliyor. Sonuçta hedef moleküle sarılabilecek yeni bir protein iskeleti ortaya çıkıyor. De novo tasarım denilen şey de bu. Doğada bulunan bir proteini kopyalamak yerine belirli bir görev için sıfırdan yeni bir protein oluşturmak. İlk RF Diffusion çalışmasında yüzlerce tasarım laboratuvarda sınandı. Bazı proteinlerin gerçek yapıları bilgisayarın çizdiği modele atomik ölçekte çok yakın çıktı. David Baker da hesaplamalı protein tasarımı çalışmaları nedeniyle 2024 yılında Nobel Kimya Ödülünü aldı. AlphaFold, amino asit dizisinin nasıl katlanacağını tahmin ederken, yani mevcut parçaların oluşturacağı yapıyı okurken, RF Diffusion ise istenen göreve uygun yeni bir yapı önerir, yani taslak çizer. Bu hava durumunu tahmin etmekle yeni bir uçak tasarlamak arasındaki fark gibidir. 2025'te araştırmacılar sabit biçimi olmayan 43 farklı hedefin 39'u için bağlayıcı proteinler elde etti. Bağlayıcı protein hedef molekülü özel olarak kavramak üzere tasarlanmış biyolojik bir kelepçe gibidir. Tasarımlardan biri laboratuvarda yetiştirilen insan hücrelerinde ağrı iletişimiyle ilişkili opioid sinyalini engelledi. Başka tasarımlar hastalıklarla bağlantılı protein kümelerini dağıttı. Ayrı bir çalışmada yapay zeka ile tasarlanan küçük proteinler ölümcül yılan toksinlerini laboratuvarda etkisizleştirdi ve fareleri zehrin öldürücü etkisinden korudu. Yapay zeka yalnızca güçlü adaylar tasarlar. Bu adayların üretilmesi, saflaştırılması, gerçekten hedefe bağlanıp bağlanmadığının ölçülmesi ve güvenli olup olmadığının hücrelerde, hayvanlarda ve sonunda insanlarda sınanması gerekir. Farelerde işe yarayan bir protein, insanlarda otomatik olarak güvenli ve etkili olmaz. Yeni sistem proteinlerin DNA ile başka proteinlerle ve ilaç büyüklüğündeki küçük moleküllerle nasıl temas edeceğini aynı model içinde tasarlayabiliyor. Yani artık yalnızca makinenin dış biçimi değil, vidaların ve bağlantı noktalarının konumu da hesaplanıyor. Evrim canlıların hayatta kalmasına ve çoğalmasına yardım eden çözümleri seçti. Okyanustaki plastiği parçalamak, belirli kanser sinyalini kapatmak veya yeni bir endüstriyel tepkimeyi hızlandırmak gibi insan amaçlarını çözmek zorunda değildi. Yapay zeka ise bizim tarif ettiğimiz soruna çözüm arıyor. Doğanın kitabını yalnızca okumaktan ilk kez onun alfabesiyle yeni cümleler yazmaya geçiyoruz.